Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz yine ünlü bir markaya ait çanta yapılışını paylaşacağım. Yapımı kolay, aslında model oldukça kolay. Sadece kağıt ip birazcık zorluyor. İpim de kalın olduğu için şu şekilde koyup göstermek istiyorum. Benim ipim açıkçası birazcık kalın olduğu için beni zorladı. Ve ben böyle hani şu başak modeli deniliyor. İsminden tam emin değilim ama şu model kısmındaki başakları yaparken ben 4 kez battım. Böyle dolu dolu olsun, model tam anlamıyla gözükebilsin diye, bakın. Bu şekilde. O yüzden 4 kez battım ama ipim de kalın olduğu için birazcık beni böyle çekerken zorladı. Onun dışında model gayet kolay bir model. Sadece size tavsiyem, ince bir kağıt ip bulabiliyorsanız ince tercih edin. Benimki kalın olduğu için, bakın kalın olduğu belli zaten. Kalın olduğu için birazcık zorladı. Onun dışında herhangi bir zorluğu yok. Şöyle oval bir taban yapacağız. Daha önce de çalışmıştık ama yine ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Şimdi ben boyutlarını aslında bir aynı yakalamaya çalıştım. Hani genişlik olarak aynı başladım ama bu boyut sırasında sayıyı aynı yapmama rağmen birazcık, şunu şöyle kenara alayım. Sayıyı aynı yapmama rağmen birazcık böyle kısa oldu gibi. Sanki benim gözüme boyut olarak aynı olmadı gibi geldi. Siz dilerseniz bunu daha da uzatabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Ayrıca birazcık da böyle bunun içinde şurada birazcık uzun zincir çekebilirsiniz. Genişletmek isterseniz, eğer bana soruyorsunuz genelde, onu da söylemek istiyorum. Şimdi ben sayılarımdan ve genişliğinden bahsediyorum ama siz bunu uzatmak isterseniz, genişletmek isterseniz daha doğrusu, şuradaki ilk zincir çekerek başladığımız noktamız var ya tabanda, orayı daha fazla zincir çekmeniz gerekiyor. Çünkü sayı olarak arttırma yaparsanız belki birazcık aklınız karışabilir ve bu taban kısmı daha böyle geniş olabilir. Bence genişliği gayet ideal oldu. O yüzden zinciri daha fazla çekerek başlarsanız uzatabilirsiniz. Ve buradaki başak modellerin sayısını da daha fazla yaparak arttırabilirsiniz. Daha da uzun yapabilirsiniz. Daha geniş olursa şuradaki üçgenleriniz daha da uzun olacaktır. Bence birazcık daha uzun çalışılabilirmiş. Ama ben çok beğendim. Ben plaj çantası olarak kullanmayacağım da böyle hani günlük bir çanta formunda kullanmak için ideal bir boyutta oldu. Bakın gayet geniş oldu çünkü. Siz ama plaj çantası olarak kullanacaksanız, dediğim gibi tabanda büyütme yaparak ve boyunda uzatma yaparak istediğiniz formu elde edebilirsiniz. Sadece çanta birazcık daha uzundu diye düşünüyorum. Çünkü bende orijinal fotoğrafı da var. Teşekkür ederim. Mağazadan birisi bana fotoğrafını yollamıştı. O yüzden hem orijinal fotoğrafa bakarak çalıştım hem de işte internet sitesindeki görüntüyü karşılaştırma yaparak bu şekilde modelimizi çıkarttım. Ben sonuçta oldukça memnunum. Yaklaşık 350-400 gram kadar bir ip kullandım ve 4 milim tığ kullanarak örgümü tamamladım. İpim kalın olduğu için benim birazcık ipim fazla gitti. Benimle aynı boyutlarda yaparsanız 500 gram alsanız işte fazlasıyla yeterli gelecek diye düşünüyorum. Çünkü sonrasında bu ipi gidip bulmak birazcık sıkıntı oluyor. Birebir aynısını bulamıyoruz veya kalınlıklarında farklılık gösteriyor. Herhangi bir markası olmadığı için böyle kilogram halinde satılıyor, biliyorsunuz artık zaten. Alıyoruz ve bu şekilde yumak haline getirip örgümüzün başlangıcını yapıyoruz. O yüzden biraz fazla alırsanız daha sonra sıkıntı çekmezsiniz. Çünkü ben yetmeyen iplerimi daha sonra bulmakta sıkıntı çekiyorum. O yüzden başlangıçta sizlere bunu söylemek istiyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için oldukça önemli. Yorumların hepsini okuyorum. Tek tek elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Takıldığınız noktada yardımcı olmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz zaten. Bir sonraki projemiz hakkında da bana düşüncelerinizi yazabilirsiniz. İstediğiniz modelleri benimle paylaşabilirsiniz. Her zaman söylüyorum zaten. Böyle uzun zamandır arka arkaya birçok kez çanta çalıştık ama çok fazla çanta talebi olduğu için aynı şekilde devam ediyorum. Devam edelim dediğiniz için umarım sıkılmadınız. Arada sıkılanlar oluyor. O yüzden onlar için de böyle farklı pratik projeler yapmaya çalışacağım. Birazcık böyle hani ara verip bir çanta, bir farklı proje şeklinde de ilerleme yapmayı düşünüyorum. Siz de bunun hakkında bana düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Instagram'da hala takip etmiyorsanız alta link bırakıyorum açıklama kısmına. Orada beni takip edebilirsiniz. Öncesinde orada paylaşıyor oluyorum genelde projeleri. Proje başlangıcından tahmin ediyor oluyorsunuz. İpinizi ayarlayabilirsiniz. İşte projeyi daha önce haberdar olabilirsiniz. Malzemelerinizi ayarlayabilirsiniz. O yüzden lütfen Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına bırakıyorum dediğim gibi. Dilerseniz şimdi beraber yapılışına geçelim. İpimin tam böyle uç kısmını şöyle ortaya tığımı yerleştiriyorum ve bir tane zincirimi çekerek başlangıcımı yapıyorum. Devam ediyorum. 2, 3, 4.
Toplamda 42 tane zincir çekerek tamamladım. İstediğiniz uzunlukta ayarlayabilmek için istediğiniz uzunlukta zincir çekmeniz gerekiyor. Ben 42 diyorum ama illaki 42 zincir çekmek zorunda değilsiniz. Göz kararı istediğiniz boyutta ayarlama yapabilirsiniz. Ben 42 tane zincir çektim. 42. zinciri parmağımla tutuyorum. Bir tane daha ekstra zincir çektim. 42. zincirimin içerisine dönüyorum. İpimi çektim ve bir tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra yandaki zincire tığımı geçirdim, ipimi çektim. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincire atlıyorum, tığımı geçirdim, ipimi çektim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi son bir tane zincirim kaldı. Son zincirim içerisine tığımı geçirdim, ipimi çekiyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Aynı zincirin içerisine tekrardan battım. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. 2 oldu. Bir kez daha aynı zincirin içerisine battım. 3 tane sık iğne yaparak bakın dönüşümü sağlamış oldum. Kenardaki en son zincirin içerisine 3 kez battım. Daha sonra yandaki zincirin içerisine geçiriyorum. Buradaki sık iğnenin karşılığı oluyor hemen. Bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirip sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi birinci başladığım zincirin içerisine geldim. Burada dönüş yapıp bir tane zaten sık iğne yapmıştık. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonrasında hemen tepe noktasından tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve ilmek yürütmemi yapıyorum. Burası bizim bağlantı noktamız. Her zaman aynı noktada ilmek yürütmemizi yapacağız. Bir tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki noktaya batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Aynı noktaya battım. Bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. 2 tane sık iğnemi yapmış oldum. Daha sonrasında devam ediyorum. Yandaki boşluğa atladım. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa atladım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi şuraya da bakın şu dönüş sağladığımız noktayı da unutmamak için bir tane ilmek belirleyici takıyoruz. Her zaman burada bir sıranın başlangıcını yapacağız çünkü. Şimdi diğer kenar kısmına kadar her zincirin içerisine, her boşluğun içerisine bir tane sık iğne batarak devam ediyorum. Şimdi diğer kenar kısmına kadar ilerledim. Bakın burada zaten 3 tane battığımız nokta belli. 1, 2, 3. Şu şekilde üstte belli oluyor. Hemen birincisinden şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Aynı boşluğa tekrardan dönüp bir tane daha sık iğnemi yaptım. Yani çift battım. Devam ediyorum. En tepedeki sık iğneye batıyorum. 1. Aynı boşluğa tekrar döndüm. Bir kez daha batıyorum. Çift sık iğnemi yapmış oldum. Sona geldik. Şimdi son sık iğneme dönüyorum. Bakın yavaş yavaş. Bir kez sık iğne yaptım. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. Bir kez daha sık iğne yapıyorum. Kaç tane sık iğne yapmış olduk? 2, 4, 6. 6 tane sık iğne yaparak arttırmamızı yapmış olduk bu kenar kısmında. Daha sonrasında yandaki boşluğa battım. Sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa batıp sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum hemen. Şimdi diğer kenar kısmına kadar geldim. Bakın ilmek belirleyicimizi taktığımız kenara kadar ilerledim. Şimdi burada 2 tane ilmeğim kaldı. İlmeğim diyorum pardon, boşluğum kaldı. 2 tane boşluğum var. Birinci boşluğuma batıyorum. Tekrar aynı boşluğa döndüm. 2 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki şunu şöyle yapayım. Yandaki boşluğa batıyorum. 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Burası da bizim bağlantı noktamızdı. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz şimdi. Başta da 2 tane hatırlarsanız sık iğne yaparak başlamıştık ya. O yüzden 2, 4, 6 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi bu bizim bağlantı noktamızdan tekrar şöyle tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yapıyorum. Bir sıranın başlangıcını yapmış oldum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrardan dibindeki boşluğa battım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir tane daha sık iğne yaparak çift sık iğnemi yapıyorum. İlmek belirleyicimizi yine aynı noktaya takmayı unutmuyoruz. Bakın. Daha sonrasında yandaki boşluğa geliyorum. Çift sık iğne battığımız nokta vardı ya bir alt sırada. Oraya geliyoruz. Oraya da çift sık iğne yapıyoruz. Ve devam ediyorum. Yandaki boşluğa atladım. Tek sık iğne yaptım.
Yandaki boşluğa atladım. Tek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa tek sık iğne yaparak diğer tarafa kadar ilerliyorum şimdi. Şimdi diğer kenar kısmına kadar ilerledim. Bakın burada çift yaptığımız noktalar belli zaten. Çift 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 yapmıştık ya. İlk çift yaptığım sık iğnelerin tepesinden şöyle tam ortasından bakın bir iki tane tam ortasından tığımı geçiriyorum. İpimi çekip tek sık iğnemi yaptım. Aynı boşluğa tekrardan batıyorum. İki tane sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir kez daha aynı boşluğa batıyorum. İki tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. İki tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geldim. Bir kez daha aynı boşluğa batıyorum. İki tane sık iğnemi yaptım. Son çift battığım noktaya geldim. İki tane sık iğnemi yapıyorum. Toplamda kaç tane sık iğneye ulaşmış olduk sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10 tane sık iğneye ulaşmış olduk bu şekilde. Daha sonrasında ilmeğimi tığıma aldım. Devam ediyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane tek sık iğne. Bu şekilde her boşluğa tek sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi ben diğer kenar kısmına kadar ilerledim. Her boşluğa tek sık iğne yaparak burada çift sık iğne yaptığım noktaya geldim. Buraya ne yapıyorduk? Az önce diğer kenarda yaptığımız gibi çift sık iğne yaparak başlangıcımızı yapıyorduk. Çift battım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir kez daha aynı noktaya battım. İki tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa battım. Bir kez daha aynı noktaya battım. İki tane sık iğnemi yaptım. Bakın şimdi şu şekilde sayıyoruz. Burası bizim ilmek yürütme yaptığımız noktaya geldik. 2, 4, 6, 8, 10. 2 boşluğa çift sık iğne yapmıştık ya başlangıçta 1-2 kez hani yapmıştık. Burada 4 tane sık iğnemiz var. 4, 6, 8, 10 şeklinde sık iğneyi tamamlamış olduk. Genelde şimdi burası akıl karıştırdığı için tekrar söylemek istiyorum. Çünkü ilk başta benim de aklımı karıştırmıştı biraz. O yüzden burada böyle tekrar söyleme gereksinimi duyuyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Şimdi bu ilmek bağlantı noktamıza geldiğimizde tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmek yürütmemi yaparak sıramı tamamladım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen yandaki boşluğun içerisine batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yaptım. Tekrardan aynı noktaya dönüyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Çift sık iğne yaparak başlangıcımızı yapmış olduk. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Burası son bizim çift sık iğne yaptığımız nokta. Aynı boşluğa tekrardan dönüp bir tane daha sık iğne yaparak çift sık iğne yapıyorum. Şimdi ne yaptık? Bir tane zincir çekip dönüşümüzü sağladık. Hemen dibindeki boşluğa çift sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa tek sık iğne, yanındaki boşluğa çift sık iğne yaparak ilerledim. Şimdi yandaki boşluğa atlıyorum. Tek sık iğne yapıyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. Tek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa tek sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi ben diğer kenar kısmına kadar ilerledim. Burada çift yaptığım noktaya geldim. Hatta bir tane daha tek sık iğne yapıyorum. Pardon. Çift battığım noktaya geldiğimizde tekrardan aynı noktaya çift sık iğne batarak başlangıcımızı yapıyoruz. Çift sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum. Bir tane tek sık iğne. Yanındaki boşluğa batıyorum. Tekrardan aynı noktaya battım. Çift sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane tek sık iğne. Yanındaki boşluğa geliyorum. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. Bir kez daha sık iğne yaparak çift sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa geliyorum. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. İki tane sık iğne yaparak çift sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. Tek sık iğne. Yanındaki boşluğa geliyorum. Son burası bizim çift yaptığımız nokta. Bir tane çift sık iğne yaparak sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi şu şekilde saymak istiyorum. Kaç tane sık iğne yapmış olduk bu kenar kısmında.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Her boşluğa tek sık iğne yapıyorum. Şimdi ben diğer kenar kısmına kadar ilerleme yaptım. Çift battığım noktaya kadar geldim. Buraya tekrardan çift sık iğne yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. 2 tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane tek sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa geldim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2 tane sık iğnemi yaparak son çift sık iğnemi yapmış oldum. Daha sonra şu yandaki boşluğa geliyorum. Bir tane tek sık iğne yapıyorum. Ve toplamda saydığımızda yine 14 tane sık iğneye ulaşmış oluyoruz. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Tekrardan tığımı oradan geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak bir sıranın başlangıcını yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Bir tane tek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa batıyorum. Bir tane tek sık iğne. Yandaki boşluğa batıyorum. Bir tane tek sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sıramızda kaç sıra boyunca gittik? Lütfen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıramızın başlangıcını yaptık. 5, 6, 7. sıramıza dahil olmak üzere her boşluğa tek sık iğne batarak ilerleyip geleceğiz. Bu noktaya geldiğimizde yine ilmek yürütmemizi yapacağız. Bir zincir çekip hemen dibindeki boşluğa batarak bir tane sık iğne yapıyoruz ve aynı şekilde devam ediyoruz. Her boşluğa tek sık iğne yaparak. Yani 3 sıra boyunca herhangi bir arttırma yapmadan dönerek sıramı tamamlayıp tabanımızı tamamlayıp geliyoruz. Şimdi ben 6. sıramın sonuna geldim. Şurada farklı olarak bu bakın arada çok boşluk olduğu için ilmek yürütme yaptığımız kısma da bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonrası yine başlangıç noktamızdan tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde ölçüsünü vermek istiyorum size. Bakın. Şöyle tam düzelttiğimizde 33 santim uzunluğunda, 34 olsun istemiştim ama bu şekilde yeterli geldiği için burada bıraktım. Modelimizde ise orijinalinde 34 santim genişliğindeydi. Söylemiştim başta da zaten. Şimdi bundan sonra üstte modelimizin başlangıcını yapacağız. Hemen buradan kenar kısmından başlangıcımızı yapalım. 1, 2, 3 tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. İpimi uzatabildiğim kadar uzattım. Bir sefer çektim. İlmeğimin bir tanesi tığımda kaldı. Tekrardan tığım üzerine alıyorum. Bir kez alıyorum ipimi. Aynı boşluğa dönüyorum. Bir kez daha tek sefer çektim. İlmeğimin birini bıraktım. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. Uzattım. Tek sefer çektim. Toplamda tığımda 4 tane ilmeğim var. Zincirle beraber. İpimi tığımın ucunda tutturdum. Hepsini içerisinden çekiyorum. Bir tane zincir çekip kapattım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Pardon, bir zincir çektim. Burada bir tane daha zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. İpimi bir kez çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. Uzatabildiğim kadar uzattım. Bir kez çektim. Bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. İpimi uzattım. Bir kez çektim. İlmeğimin bir tanesi kaldı. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa tekrar döndüm. Bir kez çektim. Toplamda şimdi bakın 4 tane, bir de burada zincirimiz var. 5 tane ilmeğe ulaşıyoruz. Şimdi şöyle arkadan parmağımla ittiriyorum. İplerimi düzenliyorum. Daha sonrasında tığımın yardımıyla ipimi hepsini içerisinden tek seferde çektim. Şimdi bir tane zincirimi çektim. 1, 2, 3 tane boşluk atlayıp dördüncüye batacağız. Şimdi ben daha öncesinde bakın yerleri belli zaten. 1, 2 boşluk bırakıp üçüncüye batmıştım ama böyle çok sıkı oldu ve yamulmaya başladı. O yüzden 2 yeterli olmadığı için 2 tane boşluk, çünkü çok fazla batıyoruz ya, 2 boşluk yeterli olmadığı için 4 boşluk yapmaya karar verdim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncü boşluğun içerisine batıyorum. İpimi uzatabildiğim kadar uzattım.
Tek sefer çektim. Bir tanesi kaldı. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa tekrardan dönüyorum. İpimi uzatabildiğim kadar uzatıp bir sefer çekiyorum. Bir tane ilmeğim kaldı. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa battım. Tek sefer çekip bir ilmek bırakıyorum. Bir kez daha yapıyorum. Tek sefer çektim. İlmeğimin bir tanesini bıraktım. Toplamda zincirle beraber 5 tane ilmeğe ulaşmış oluyoruz. Hepsini tek seferde çekiyorum. 1 2 tane zincir çekerek kapatıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum tekrardan. Bakın yine aynı boşluğun içerisindeyim. İpimi uzatabildiğim kadar uzattım. Tek sefer çekip ilmeğimin bir tanesini tığımda bırakıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. Tek sefer çekip ilmeğimin birini bıraktım. Bir kez daha yapıyorum. Tek sefer çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. 3 tane oldu. Bir kez daha yapacağız. 4 kez batıyoruz çünkü. Tek sefer çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Zincirle beraber 5 tane ilmeğe ulaşmış olduk. Hepsini tek seferde çekip bir tane zincir çekip kapatıyorum bu noktada. Şimdi şu ara kısmında 2 tane zincir çekiyoruz. Bakın 2 tane zincir çekiyorum. Ama bu iki model arasında ise tek zincir çekiyorum. Burada da yaptığım gibi tek zincir çektim. Şimdi tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Sayıyorum. 1, 2, 3 boşluk atlıyorum. 4. boşluğun içerisinden tığımı geçirip battım. İpimi uzatıyorum. Tek sefer çekip ilmeğimin bir tanesini bıraktım. Bu işlemi 4 kez yapıyorduk. Aynı boşluğa batıyorum. 2, 3, 4 kez battıktan sonra tığımda zincirle beraber 5 tane ilmeğe ulaşıyorum. Hepsini tek seferde çektim. Bir zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum. 2 tane zincir çektim. Ara kısmında 2 tane demiştim çünkü. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğun içerisine dönüyorum. İpimi uzattım. 1, 2, 3, 4 kez aynı işlemi yaptım. Zincirle beraber 5 ilmeğe ulaştık. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bir zincir çektim, kapattım. Ara kısmında bir tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3 tane boşluk atlıyorum. 4. boşluğumuza batıyorum. 1, 2, 3, 4 kez aynı işlemi yaptım. Zincirle beraber 5 ilmeğe ulaşıyorum. Hepsini tek seferde toparladım. 1, 2 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3, 4 kez aynı işlemi yaptım. 5 tane ilmeğim var tığımda. Hepsini toparladım. Bir tane zincir çekerek kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi hep aynı şekilde ilerleyeceğim. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. Sıra sonumda 1, 2, 3 tane boşluğum kaldı. Bir tane de ilmek yürütme yaptığım noktam var. 3 tane boşluğumuz kalıyor yani. Ve şöyle birinci noktamızdan hemen zincir çekerek başladığım noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek bir kez ilmek yürütmemi yaptım. Bir kez daha ilmek yürütmemi yapıyorum. Ve bu 2 zincir çekerek boşluk bıraktığımız kısım var ya, bakın tam orta kısmı, oraya kadar ilerlemiş oluyorum. Oraya gelince 1, 2, 3 tane zincirimi çekerek başlangıcımı yapıyorum ikinci sıramın. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa tekrardan dönüyorum. İpimi aynı şekilde çekiyorum. Uzatıyorum iyice. Bir kez çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı boşluğa döndüm. 2, zincirle beraber 3 kez yapmış olduk. Bir kez daha yapıyorum. 4 kez yapıyoruz. Tığımda da 4 tane ilmeğim oluştu. Hepsini tek seferde çektim. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha zincir çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı noktaya dönüyorum. İpimi uzatabildiğim kadar uzattım. Bir kez çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Tekrar aynı noktaya döndüm. 2, 3, 4 kez aynı işlemi tekrarladım. Tığımda 5 tane ilmeğe ulaştım. Hepsini toparladım.
Bir tane zincir çekerek kapattım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın şimdi karşıda tam orta kısmına geçiş yapıyorum ve bir kez çekiyorum. Aynı şekilde ilerleyeceğim. Hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. Modelimiz bundan ibaret. Şimdi uzun uzadıya göstermek istemiyorum. Videomuz uzun olmasın diye. Şimdi buraya yine aynı şekilde 4 kez aynı işlemi gerçekleştireceğim. 2 zincir çekip yine aynı boşluğa 4 kez daha batacağım. Hepsini toparlayıp bir zincir çekip bir sonraki boşluğumuzu atlayacağım. Bakın buradaki boşluğumuzu atlayacağım. Bu ara kısımlarında herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece bu orta kısımların 2 zincir çektiğimiz noktaya batma yapıyoruz. Boşluğa dediğim gibi yaptıktan sonra buraya geldiğimde 3. zincirimin tepesinden ilmek yürütme yapıp bir üst sıranın başlangıcını yapacağım. Bir kez daha ilmek yürütme yapacağım. 3 tane zincir çekeceğim. 3. sıramı başlayacağım. Tekrar dibine aynı işlemi gerçekleştireceğim. Ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar hep bu şekilde ilerliyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Şu aradaki boşluk kısmı eğer sizin gözünüze çok boşluklu geliyorsa, daha da böyle sıkı olsun istiyorsanız bir tane zincir çekebilirsiniz. Aynı şu orta kısmında yaptığımız gibi, onu da söylemek istiyorum. İlla ki 2 zincir çekmek zorunda değilsiniz. Şimdi dediğim gibi istediğim boyuta ulaşana kadar bu şekilde modelimi devam ettiriyorum. Şimdi ben istediğim boyuta ulaşana kadar devam ettim. Sizlere sayı vermem gerekirse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra boyunca gittim. Modele ilk fotoğrafa baktığımız internet sitesinde 9 sıra gibi geliyor aslında. Yani 9 saymıştım öncelikle. Sonrasında mağazadan bana bir tane fotoğraf geldi ve fotoğrafı incelediğimde 11 tane sıraydı. Hani böyle daha net görebiliyoruz çünkü çekilen fotoğrafı 11 sıra boyunca yapılmıştı. Zaten 9 sıra böyle birazcık biçimsiz oluyor gibi geldi gözüme. O yüzden 11 sıra boyunca devam ettim. Bence ideal bir uzunluk oldu. Şimdi bakın şurada yine ilmek yürütmemi yaptım, bıraktım. Çünkü buradan başlangıcımızı yapacağız. Şunu söylemek istiyorum. Şu şekilde bir ayırma yaptım ben. Artık bu üstteki hani böyle V görüntüsü var ya, askılara doğru ilerlediğimiz kısım, o kısmın başlangıcını yapacağız. Öncelikle bir ayırma yapmamız gerekiyor. Şimdi benimle aynı sayılarda yaptıysanız eğer şuradan saydım. Bakın bu şekilde durduğunda saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlmeğimin olduğu yerden değil, bakın tam önde gözüken kısımdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki 7.'nin tam ortasına taktım bakın. 6,5 yani. Devam ediyorum. Buradan sayalım şimdi. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir de burada yarımımız var. Tam orta kısmı buçuk. 6,5 burada. 6,5 burada yaptım. Bu sol tarafın sadece bir farkı. Burada da tam orta kısmına geliyor. Bir buçuğumuzda da burada var. Yani 7 gibi. Buraya göre bir fazlamız var. Bunu bu şekilde ayarlama yapabildim. Tekrar denediğimde bir tane fazla geliyor. Çünkü yani başka türlü ayarlama yapamadığım için bu şekilde ayarlama yaptım. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Şimdi arkasını döndürüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 buçuk. Tam orta kısmında. Bu tarafa sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buçuğu var. Bir de burada yarımı var. 7. Aynı diğer tarafta olduğu gibi bu tarafta da aynısı oldu. Bu şekilde ayarlama yaptıktan sonra yani siz eğer eşit bir şekilde ayarlayabiliyorsanız onu da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bir yöntem buldum. Ve ilmek belirleyicilerimi bu kısımlara taktım. Artık çünkü eksiltmelerimize başlayacağız. Hemen şuradan başlayalım. Şimdi ilmeğimiz bakın birazcık böyle hani başlangıçta olmadığı için ipimizi keseceğiz. Tekrardan bir başlangıç yapacağız. 2 tane zincirimi çektim. İpimi keserek tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Burada şu şekilde yapacağız. Eksiltmelere başlayacağız. Hemen bakın bu kısma batmıyorum. Bu ortadaki kısma batmıyorum. Boş kalıyor. İlmek belirleyiciyi taktığım kısma. Şu kenar kısmından başlangıcımı yapıyorum. Hemen bakın tam orta kısmından, yani kenar kısmı dediğim. İpimi böyle çektim iyice. Bir kez çektim. İlmeğimin bir tanesini bıraktım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa battım. Uzatıyorum. Bir kez çekiyorum. Bir tane. Şöyle düzelteyim. Bir tane ilmeğim kalıyor. Devam ediyorum. 2 oldu. Tekrardan aynı noktaya battım. İpimi uzattım. Tek sefer çektim. Bir tanesini bıraktım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Bu işlemi ne yapıyorduk? 4 kez yapıyorduk. İpimi
tek sefer çektim, ilmeğimi bıraktım. Toplamda bakın 5 tane ilmeğe ulaşmış oluyorum. Hepsini tek seferde toparladım. Bir tane zincir çekerek kapattım. Şimdi burada bu şekilde bırakıyoruz. Normalde buraya dönüyorum. Tekrar 4 kez daha batıyordum. Şimdi tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Direkt bakın yandaki orta kısmına atlıyorum. Tam orta kısmında olmadı. Orta kısmına batıyorum. İpimi uzattım. Tek sefer çektim. İlmeğimin bir tanesi kalıyor. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. İpimi iyice uzattım. Tek sefer çektim. İlmeğimin bir tanesi kaldı. Tekrardan aynı noktaya battım. 3 oldu. Bir kez daha aynı noktaya batıyorum. 4 kez battım. Daha sonrasında hepsini tek seferde çekiyorum. Bir zincir çektim ve kapattım. Bakın bu şekilde. Şöyle birazcık uzatmam gerekiyor. Şimdi ben ilk başlangıçta arada bir tane zincir çekmiştim. Hatta hatırlarsanız size de söylemiştim. Eğer gözünüzde boşluk gelirse zincir çekmeden tekrar aynı noktaya batabilirsiniz diye. Ben devamında zincir çekmeden ilerledim. Çünkü bakın şurada, hatta şöyle belki görebilirsiniz. Burası zincir çekmiş halim. Delik birazcık böyle büyük gibi geldi gözüme ve bu şekilde model daha güzel gözüktüğü için aralarda hiç zincir çekmeden devam ettim. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi tekrardan bakın burayı kapattık ya, bu şekilde hiç zincir çekmeden tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğun içerisine dönüyorum. İpimi uzattım iyice. Bir sefer çektim. İlmeğimin bir tanesi kalıyor. Tekrardan aynı noktaya dönüyorum. 2 oldu. 3 oldu. 4 kez aynı işlemi yaptım. Tığımda zincirimle beraber buradaki 5 tane ilmek olunca ne yapıyorduk? Hepsini tek seferde toparlayıp bir tane zincir çekip kapatıyorduk. Şimdi şu ilmek belirleyicim olduğu yere kadar modelimize aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar ilerledim. Buraya geldiğimizde hemen şunu çıkartayım artık. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Tam orta kısmına batıyorum. İpimi uzattım. Tek seferde çektim. Bir tanesi kaldı ilmeğimi. Devam ediyorum. Bir kez yaptım. 2 3 4 kez aynı noktaya battım. Tığımda zincirle beraber 5 tane ilmeğe ulaştım. Hepsini tek seferde toparlıyorum. Bir tane zincir çekip kapattım. Bakın bu şekilde. Burada da ne yapmıştık? 4 kez batıp bırakmıştık. Hani bir tane eksiltme yapmıştık. Burada da aynı şekilde 4 kez batıp bıraktık. Tekrar da aynı noktaya batmıyoruz. Şimdi örgümün arka kısmını çevirdiğimde bakın burada eksiltmemizi yaptığımız için herhangi bir boşluk yok. Zaten bu aradaki boşluklara batmıyorduk. Direkt modelin orta kısmında batarak ilerliyorduk ya her seferinde. Yine aynısını yapacağız. Yani buradaki boşluğu görmüyoruz. Direkt buradaki tam modelin orta kısmına batacağız. O yüzden de şu şekilde yapıyorum. Boşluk kısmından bir tane tığımı geçirdim, ipimi çektim. İlmeğim içerisine ilmek yürütmemi yaptım bir tane. Tekrardan şöyle bir kez daha ilmek yürütme yapıyorum. Tam boşluk kısmına atlıyorum. İpimi çektim. İlmeğim içerisine geçirip ilmek yürütmemi yaptım. Burada şu şekilde yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı noktaya dönüyorum. Bir kez çektim. İlmeğimin bir tanesi kaldı. Zincirle beraber 2 kez yapmış olduk. Devam ettim. 3 oldu. Bir kez daha yapıyorum. 4 kez aynı işlemi yaptım ve tek seferde çektim. Bir tane zincir çekerek kapatıyorum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Burada yine tek batarak bir tane daha eksiltme yaptım. İkinci sıramın başlangıcında hemen boşluğa batarak bir tane daha eksiltme yapmış olduk. Hemen yandaki modelimizin tam orta kısmındaki boşluğa atlıyoruz. İpimi çektim. Bir seferde çekiyorum. 1 2 3 4 kez batıyorum ve tığımda zincirle beraber 5 tane ilmeğe ulaşıyorum. Daha sonrasında hepsini toparladım. Bir tane zincir çekerek kapattım. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. 1 2 3
4 kez aynı noktaya battım ve tığımda yine 5 tane ilmeğe ulaştım. Hepsini şöyle toparladım. Bir tane zincir çekerek kapattım. Bakın şimdi şöyle önden göstermek istiyorum. Bu şekilde bakın şöyle V şeklini vermeye başladık. Ters V şeklini vermeye başladık eksiltmeler yaparken. Daha sonra üzerine sık iğne giderek bu görüntüyü düzgün bir görüntü elde edeceğiz. Merak etmeyin. Şimdi devam ediyorum. Son boşluğuma kadar ilerliyorum hemen. Şimdi son boşluğumun olduğu kısma kadar ilerledim. Bakın bu şekilde. Toplamda çift olarak ne kadar yapmış olduk? 1, 2, 3 kez batmış olduk. Bir tane burada eksiltme yaparak batmıştık. Şimdi bir tane burada eksiltme yaparak batarak tamamlayacağız. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen şöyle ters kısmında olduğum için birazcık görmek zorlanıyor boşluk kısmını. Şöyle düzeltiyorum. Şimdi tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Son boşluğuma batıyorum. İpimi çektim. Bir tane batıyorum. Tekrardan aynı noktaya bir kez daha battım. 2 3 bir kez daha batıyorum. 4 kez battım. Şimdi hepsini tek seferde şöyle toparlıyorum. Bir tane zincir çekerek kapattım. Daha sonrasında örgümüzün ön kısmına dönüşümüzü sağlıyoruz. Bakın ön kısmına döndüm şimdi. Şöyle ekrana sığmaya çalışıyorum bir yandan. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Şöyle ipimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek bir kez ilmek yürütme yaptım bu kısımda. Daha sonra tam orta kısmına geliyorum modelimin. Bir kez daha ilmek yürütme yaparak orta kısmına atladım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı noktaya dönüyorum. Bir kez çektim. 2 tane ilmeğim oldu zincirle beraber. Devam ediyorum. Aynı noktaya döndüm. 3. Bir kez daha aynı noktaya döndüm. 4 kez batıyorum ve tığımda 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini tek seferde çektim. Bir tane zincir çekerek kapattım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın burada da bir tane eksiltmemizi yapmış olduk. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atladım. Şimdi burada modelimizi aynı şekilde yapıyoruz. Bir kez battım. Tekrardan aynı noktaya dönüyorum. 2 3 tekrardan aynı noktaya dönüyorum. 4 kez battım. Tığımda zincirimizle beraber 5 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çektik. Bir zincir çekip kapatıyoruz. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. Birazcık zorlanıyorum şu anda. 1 2 3 bir kez daha batıyorum. 4 kez aynı noktaya battım. Hepsini tek seferde çektim. Bir tane zincir çekip kapattım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Son boşluğumuza modelimizin olduğu son kısma geliyorum. Bir kez batıyorum. 1 2 3 bir kez daha batıyorum. 4 kez battıktan sonra tığımızda 5 tane ilmeğe ulaşıyoruz. Toparladık. Bir tane zincir çekip kapatıyoruz. Burada sıramızı tamamladıktan sonra yine şöyle örgümüzün diğer tarafını döndürüyoruz. Burası artık son sıramız. Orada bir tane modelimiz kaldı farkındaysanız. Oraya da tek batamayız. O yüzden ben burada şu şekilde bir şey düşündüm. Hemen yandaki bakın şuradaki boşluk kısmına kadar şöyle ilmek yürütmemi yaptım. İpimi çekiyorum. Bir tane ilmek yürütme yapıyorum daha doğrusu. Buradaki boşluk kısmına geldim. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı noktaya batıyorum. Bir kez çektim. 2 tane ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 3 bir kez daha aynı noktaya batıyorum. 4 daha sonrasında hepsini toparladım. Bir tane zincir çekerek kapattım. Bakın şuradaki boşluk kısmına battım. Aklınız karışmasın. Az önce öyle yapmamıştık. Şimdi tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Ortadaki modelimizin olduğu kısma batıyorum. 1 2 3 tekrardan aynı noktaya battım. 4 tane 4 kez batıyorum. Zincirle beraber 5 tane ilmeğim oluyor. Hepsini toparladım. Bir tane zincir çekip kapattım. Bakın bu orta modelimizin olduğu kısma da
Aynı şekilde batmış olduk. Tekrardan tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluk kısmına batıyorum. 1 2 3 4 kez aynı noktaya battım. 5 tane ilmeğimiz var. Hepsini tek seferde toparladık. Bir tane zincir çekip kapattık. Şöyle örgümün ön tarafından göstermek istiyorum tekrardan. Şimdi en son sıramızda da bakın 3 tane boşluğumuz vardı ve 4'er kez batarak 3 kez bakın 1 2 3 kez batarak aynı işlemi tekrar ederek sıramızı tamamlamış olduk. Daha sonrasında artık burasıyla işimiz bitiyor. Bir tane zincir çekmiştim. Bir kez daha çekiyorum. İpimizi keselim burada. Şimdi bu kısmı bu şekilde tamamladıktan sonra şu diğer kısmı da aslında aynısını yapacağız ama yine de aklınız karışmasın diye bir kez daha başlangıcımızı beraber yapalım istiyorum. Bir tane zincir çektim. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Bakın hemen dibindeki noktaya batarım diye düşünüyordum ama oraya batarsam fazla oluyor bu sefer. O yüzden buraya batmıyoruz. Direkt diğer bakın şu şekilde başak şeklindeki modelimizin orta kısmından tığımızı geçiriyoruz. İpimi çektim yukarıya. Uzattım yani bir kez çektim. Tekrardan aynı noktaya batacağım. 2 bir kez daha batıyorum. 3 ve bir kez daha 4 kez aynı noktaya battım. Hepsini toparladım. Bir tane zincir çekip kapatıyorum. Tığımın ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı noktaya batmıyorum. Diğer boşluğa atlıyorum. Çünkü eksiltme yaparak başlangıcımızı yapıyorduk biliyorsunuz. Bir kez battım. Devam ediyorum. 2 3 4 kez battıktan sonra hepsini toparlıyorum. Bir tane zincir çekip kapattım. Tekrardan tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı noktaya dönüyorum. 1 2 3 4 kez battıktan sonra hepsini toparladım. Bir tane zincir çektim, kapattım. Bakın bu şekilde modelimizi yaptım. Şimdi aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi bakın ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Bu ayrımı yapmıştık ya, daha önce birazcık bahsetmiştim nasıl yapacağımızdan. Şöyle o noktaya ipimi uzattım. Bir kez battım. Devam ediyorum. 2 3 bir kez daha batıyorum. 4 kez batıyorum. Hepsini tek seferde çektim. Bir tane zincir çekip kapattım. Bakın bu şekilde. Şuradan şimdi geriye dönüşümüzü sağlayacağız. Şöyle saymak istiyorum. Düzelteyim iyice görmeniz için. Bakın burada bir tane yarımımız vardı. Onu da sayarak şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buçuk. Daha doğrusu şunlar şöyle sayayım isterseniz şurada sayarken. Bakın bir tane yarım burada, bir tane yarım burada. Ortada 5 tane başak şeklinde modelimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da bir tane yarım sağ tarafta var. Bir tane yarım sol tarafta var. 1, 2, 3, 4, 5 tane başak şeklimiz var. Ortada boşluğu bıraktık. Bir tane bu tarafa gidiyor. Sol tarafa doğru gidiyor. Bakın başak şeklimizin bir tanesi de bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi bu şekilde ayrımı yaptıktan sonra şöyle arka tarafına döneyim. Ne yapıyorduk? Hemen bakın şuradaki başak modelimizin ortasına kadar ilerliyorduk. Ne yapıyordum? Hemen bir boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Bir kez daha ilmek yürütme yapıyorum. Tam böyle boşluk kısmına atlıyorum ortaya. Modelin ortasındaki boşluk kısmına geliyorum. Burada 1 2 çanta kayıyor şu anda. 2 3 tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa battım. Bir kez çektim. 2 tane yapmış olduk zincirle beraber devam ediyorum. 3 bir kez daha aynı noktaya batıyorum. 4 kez aynı işlemi yaptıktan sonra hepsini toparlıyoruz. Tek seferde çekip kapatıyoruz. Daha sonrasında yandaki boşluğa atlayıp modelimize aynı şekilde devam edeceğiz. Burada bir tane eksiltmemizi bu şekilde yapmış olduk. Bakın aynen bu şekilde.
Bu tarafta ne yaptıysak bu tarafta da aynısını yapıyoruz. Ekstra farklı bir şey yok. Tabii ki de arkasına da gelince eşit bir şekilde aynısını diğer tarafa da yapacağız. Bundan 4 kez yapıyoruz. Çantada modeli incelediğinizde görüyorsunuz zaten. Daha sonrasında askı kısmına geçeceğiz. Şimdi aynı işlemler olduğu için uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Kısaca bahsetmek istedim. Yine de takıldığınız bir şey olursa bana soru kısmında, yani yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi ben aynı şekilde devam ediyorum. Burayı tamamlıyorum. Arka kısmını da tamamlayıp geleceğim. Daha sonrasında askı kısmını yapacağız. Şimdi size söylediğim gibi ben bu üst kısımlarını tamamladım, geldim. Bakın önden bu şekilde. Zaten iki tanesini beraber başlamıştık. Arka kısmı da aynı şekilde devam ettim. Sadece şu yan kısımlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi benimle aynı sayılarda yaparsanız aklınız karışmasın diye. Bakın şurada hatta ilmek belirleyicim hala duruyor. Sayıyı tam anlamıyla eşitleyebilmek için iki kenarda birazcık bir farklılık var. Ama bu zaten üzerine şimdi sık iğne gideceğimiz için belli olacak bir şey değil. Bakın buradaki kenar kısmı bu şekilde. Bir tane yarım bu tarafa, bir tane yarım bu tarafa yaptım. Ortadaki boşluk kısmımız var. Diğer kenarı şu şekilde gösterdiğimde ise gördüğünüzde anlayacaksınız demek istediğimi. Sayı olarak eşit olması için bu tam kenar kısmındaki başak şeklinde olan kısmın ortasına iki tane yaptım. Bir tanesi sağ taraf için, bir tanesi sol taraf için. Bakın bu şekilde bir ayarlama yaptım. Orta kısımlarını da zaten bu şekilde yapmıştık. Şöyle tekrar göstereyim. Sadece fark, bir tanesinde çift battım, bir tanesi sağ tarafa, bir tanesini sol tarafa ayırdım. Diğer tarafta ise aynı şekilde bir tane sağdaki, pardon burası sol oluyor, soldaki başa battım 4 kez, bir tane de sağdaki modelimize batarak aynı şekilde V formunu verdim. Ekstra farklı bir şey yok, aynısını yaptım. Nasıl başladığımızdan da bahsetmiştim. Bu kısmı da söylemek istiyorum. Çünkü aynı sayılarda yapıyorsanız benimle beraber, sonra hani ayarlayamadığınızda, bu kısmı eşit yapamadığınızda aklınız karışmasın diye bunu da söylemek istiyorum. Ama bu zaten gözle görülür bir farklılık yaratmayacak. Üstüne bir tane sık iğne gideceğimiz için. Şimdi şöyle tamamladıktan sonra bir tane zincir çekerek tığımızda başlangıcımızı yapalım. Hemen şöyle kenar kısmından, kenar şöyle tam orta kısmından, nereden başlayacağımı da bilemedim bir anda. Kenar tam orta kısmından, bakın şu çift battığım noktadan orta kısmından tığımı geçirdim. İpimi yukarıya çektim. Bir tane sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım burada. Şöyle tığımı elimi çekeyim, bakın. Tam bu orta kısmından bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Şimdi devam ediyorum. Hemen şöyle yandaki ikili trabzanın içerisine bakın battım. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı boşluğun içerisine batmaya devam ediyorum. 2 tane battım. Bir kez de şöyle tepe noktasına doğru yaklaştırıp batıyorum. 3 tane sık iğne yaptım. Yatay ikili trabzanın içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Hemen bakın tepesindeki zincir çektiğimiz nokta var ya, oradan şöyle tığımızı geçirelim. Bir tane oraya batalım. Daha sonrasında hemen diğer ikili trabzanın, yatay ikili trabzana, pardon atlamadan önce şurada bakın bir boşluk kısmı var. Oraya batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen diğer yatay ikili trabzanın olduğu kısmı atladım. 2 tane sık iğne yaptım. Bakın yeterli oldu. Altta hani 3 tane batmıştım ya, yatay bir şekilde olduğu için. Üstteki yatay ikili trabzana ise 2 tane yeterli oldu. Yani illaki 3 ya da 2 batmanız gerekmiyor. Arada 2, arada 3 de batabilirsiniz. Önemli olan dümdüz bir görüntü elde edebilmek, buradaki önemli olan nokta. Hemen şimdi şöyle üst kısmına batıyorum. Bakın tığımı geçirebildim. Aslında her yere batıyorum. Çok fazla batmamak kaydıyla. Hemen şu orta kısmına atladım şimdi. Şöyle tığımı geçirdim. Sık iğnemi yaptım. Bakın farkındaysanız şöyle yapmıyorum. Hani buradan başladım ya. Bu kısma da batmıyorum. Böyle döne döne batmıyorum. Çünkü basamak ya. O görüntüyü yok etmek için sadece
İkili trabzanlara batıyorum. Daha sonra şuradaki boşluğa atlıyorum. Mesela şimdi burada ikili trabzanlara batacağım. Böyle devam etmeyeceğim. İkili trabzanlara batıp bu boşluğa batıp daha sonra yine ikili trabzana devam edeceğim. Şimdi burada battım. Dediğim gibi yatay olan ikili trabzana atlıyorum. 1 2 tane sık iğnemi yaptım. Hemen şuradaki şöyle boşluktan olmuyor, tam tepe noktasından tığımı geçirdim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Devamında yine yatay ikili trabzan var. Bir tane yaptım. Aynı boşluğa devam ediyorum. 2. Şöyle tepesine geliyorum artık. 3 tane sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde düz bir görüntü elde etmiş olduk. Şöyle. Hani o basamak basamak görüntüsünü yok etmiş olduk. Bakın bu tarafta mesela o şekilde bir görüntümüz var. Aynısını o tarafa da yapacağız. Şimdi yandaki boşluğa atlıyorum. Tığımı geçirdim. Sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğnede şöyle bakın tığımı geçiriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Şöyle. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Sık iğnemi yaptım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Her boşluktan şöyle tığımızı geçirip sık iğnemizi yapıyoruz. Tamam. Dönüşümü sağlamış oldum. Şöyle devam ediyorum. Şimdi yine diğer tarafta da yaptığımızın aynısını bu tarafta yapıyoruz. Hemen başlangıçta bakın 2 tane sık iğne yaptım. Hala birazcık boşluğum var. Kasmasın diye bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. 3 tane sık iğne yaptım bu noktaya. Hemen şurada tepe noktası var. Oraya bir tane sık iğne yapalım. Alttaki yatay bir şekilde 2 trabzana sık iğne yaparak iniyorum aşağıya doğru. 1 2 bence buraya da 3 tane, çünkü bayağı geniş duruyor. 3 tane sık iğnemi yaptım bakın. Hemen şimdi şu alttaki boşluk kısmına bir tane batıyorum. Bakın boşluk kısmına atladım, bir tane sık iğne yaptım. Daha sonrasında 2 trabzana atladım. Genelde bir tane boşluk kısmı şöyle elinizle de bir yandan düzeltin, hani düzgün bir görüntü olması için. Genelde bir tane fark ettiyseniz boşluk kısmı şu ara noktalardaki boşluk kısmına batıyorum. Onun dışında ise yatay ikili trabzanlara batarak ilerleme yapıyorum. Şöyle aşağıya attım bir yandan konuşurken. Bakın. Görüntümüz düzeliyor. Gayet güzel bir görüntü elde etmeye başlıyoruz. Şimdi şuradaki boşluğa battım. İkili trabzana, yatay ikili trabzana devam ediyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Hemen şu tam orta kısmı var ya, oraya atlıyorum. Tam orta kısmına sık iğnemi yaptım. Bir kez daha yapalım. Bir tanesi sağ tarafın, bir tanesi sol tarafın gibi olsun ki kasma olmasın. Şöyle dediğim gibi elinizde düzeltmeler yapın sürekli. Ben o şekilde ilerliyorum çünkü. Bakın buradaki görüntüsüne bakar mısınız? Gayet güzel düz bir görüntü elde etmiş olduk. Aynı modeldeki gibi. Şimdi şu tam orta kısmına, boşluk olan kısmına 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra hemen şöyle döndürüyorum örgümü. Aynı şekilde devam edeceğiz. Buradaki yatay ikili trabzandan başlıyorum. 1 şu ipimi de şöyle altta bırakayım. 2 3 tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Hemen şu tepe noktasına, hatta şöyle tığımı geç, evet şu tepe noktasına bir tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra yandaki boşluktan şöyle bir tane daha sık iğne yapıyorum. Buradaki yatay ikili trabzana atladım. 1 2 şöyle devam ediyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın. Şu tepe noktasına batayım. Boşluk kısmına batayım. Ya aslında burada hani dediğim gibi göz kararı ilerleme yapıyorsunuz. Çok fazla kasmaması önemli ya da çok batmamanız da önemli. O yüzden hani eliniz ayarına göre farklılık gösterecektir. Ben nasıl ilerlediğimi kısaca size göstermek istedim. Şöyle düzelte. Siz de kendinize göre zaten yaptıkça bir tane yöntem buluyorsunuz, ilerliyorsunuz. Yani başladıktan sonra nasıl ilerleyeceğinizi fark edebiliyorsunuz. Devamı geliyor.
Şimdi bakın tepe noktasına geldim. Şöyle dönüşümü sağlıyorum. Her boşluğa yine sık iğnemi yapacağım. Hep aynı şekilde ilerleyeceğim. Daha sonrasında şu kısımda inişimi sağlayacağım. Buradaki kenar kısmına da ortaya 2 tane batıp şöyle devam edeceğim. Yani her boşluğa dediğim gibi göz kararı ayarlayabildiğiniz, batabildiğiniz her boşluğa birer tane, ikişer, üçer tane sık iğne yapıp dönüp geliyoruz başlangıç noktamıza kadar. Şimdi bakın ben size bahsettiğim gibi tüm kenar kısımlarını bir tane sık iğne giderek tamamladım, geldim. Eğer gözünüze bu kısmı az gelirse üzerine bir sıra daha sık iğne gidilebilir yani. Ama ben modelde bir sıra gidilmiş, o yüzden bu şekilde bıraktım. Bence gayet güzel oldu. Şimdi sıra geldi askı kısmına. Şöyle bir kenara koyalım şunu. Askı kısmından kısaca bahsedeceğim. Ben bir tanesini yaptım. İkincisinin başlangıcını sizinle beraber yapacağım. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Hemen bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapalım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Birinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve ilmeğimi içerisinden geçirerek birleştirdim. Bir tane minik halka yaptım buraya. Bir tane zincir çektim ve bir tane sık iğnemi yaparak başlangıcımı yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane yapmış oluyoruz. Devam ediyorum. 3, 4, 5, bir kez daha batıyorum. İlk sırası birazcık zorluyor. 5, 6. Bakın 6 tane sık iğnemi yaptım içerisine. Daha sonra zincir çekerek başladığım noktadan hemen şöyle, az önce söylediğim gibi ilk kısmı birazcık zorluyor. Zincir çekerek başladığım noktadan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bir tane sık iğnemi yaparak direkt bakın ikinci sıramın başlangıcını yapmış oldum. Devamında yandaki sık iğneden şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğneden tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Şöyle ettiriyoruz biraz. Yandaki sık iğneden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki sık iğneye atlıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu şekilde zaten sürekli döneceğimiz için başlangıç noktamızın önemi yok. Her boşluğa sık iğne yapıyoruz. 6 tane sık iğne yapmıştık. 6 tane devam ediyoruz. Bence ideal kalınlıkta olduğu için 6 tane sık iğne, bakın bu şekilde parmağıma dönmeye başladı. Şöyle yani sürekli her boşluğa sık iğne yaparak dönüyoruz. Hepsi bundan ibaret. Daha önce de çalışmıştık zaten. Bakın gayet güzel oluyor. Şimdi ben askının bir tanesini yaptım, tamamladım. Diğerinde başlangıcını yaptık. Aynı şekilde devam edeceğim için uzun uzadıya göstermek istemiyorum. Kısaca size şu şekilde ölçümden bahsetmek istiyorum fikir olması açısından. ...42 santim uzunluğunda yaptım askımı. Askıyı bu şekilde tamamladıktan sonra, yani istediğimiz boyuta ulaşana kadar devam ettikten sonra direkt ipimizi keserek bitiriyoruz. Daha sonrasında ise sabitleme kısmına geliyor sıra. Tam şu şekilde yerleştirip dikiş işlemimizi gerçekleştireceğiz. Dikerek sabitleyeceğiz. Tam orta kısmına yerleştiriyoruz. Daha sonrasında iğnemizi, ipimizi takıyoruz ve dikme işlemimize başlayalım. İğnenizi geçirebildiğiniz her boşluktan geçiriyoruz. Düz bir şekilde dikeceğiz. Aslında farklı bir dikişimiz yok ama yine de ben şu şekilde hani kısaca sizlere göstermek istiyorum. Her zaman yapıyoruz zaten bu şekilde. Bilmediğimiz bir şey değil. Uç kısma kadar gittikten sonra dikiş işlemiyle geriye dönüşümü sağlıyorum ki diğer tarafa da hani şu şekilde dönüşümü yaparak dikerek ilerleyebileyim diye. Bakın şöyle aralardan iğnemi geçirebildiğim her noktadan
İyice sabitledikten sonra ipimizi düğümlüyoruz. Şöyle şimdi düğümleyeceğim çünkü şöyle iki tarafında dönerek diktim, sabitledim. Şimdi ipimi burada düğümleyeceğim. İçinden şöyle herhangi bir yerinden çekiyorum. Takıldı. Ve keserek bitiriyoruz. Bakın bu şekilde. Önden de görüntüsü bu şekilde. Şimdi aynı şekilde şöyle göstereyim sizlere. Diğer tarafı da sabitleyeceğim. Ekstra farklı bir şey yok. Dediğim gibi normal düz dikişimizi yapıyoruz. Diğer tarafına da askımızı aynı şekilde dikip sabitleyeceğiz. Şimdi ben videomuz yeteri kadar uzun oldu. O yüzden daha fazla uzatmak istemiyorum. Size çantamın ölçülerinden de bahsetmek istiyorum. Birebir aslında aynı çalışmak istedim. Genişlik olarak aynı başlamak istedim. 35 santimdi sanırım, tam emin değilim ama 34-35 santimdi. Benim de çantam 35 santim. Şöyle bakın, 35 santim genişliğinde oldu. Uzunluğunu ölçtüğümüzde ise 37 santim oldu. Bakın şuradaki kenar kısmına kadar ölçtüğümde 37 santim uzunluğunda oldu çantamız. Gayet güzel oldu. Böyle plaj çantası kadar büyük bir çanta değil ama gayet kullanışlı büyük bir çanta oldu. Ve ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.